Genç adam babasıyla bir iddiaya girer. Evdeki tüpün gaz kaçırmadığını babasına ispat etmek için çok kısıtlı bir zamanı vardır. Böylelikle babasının gözüne girmeyi, becerikliliği için ödüllendirilmeyi beklemektedir. Öte yandan oldukça despot biri olan bu adamın kendi çocukları da korku içinde babalarının emirlerini harfiyen yerine getirmeye kendilerini adamış görünmektedir. Pencereler gece boyunca kapalıdır. Olası bir gaz kaçağında bütün gece boyu odada yüklü miktarda gazın birikmiş olması kaçınılmazdır. Adam emri verir. Çocukların yalvarmaları kâr etmez. Tüpün yanında bir çakmak çakılır ve güm. Tüp büyük bir gürültüyle patlar. Gaz kaçırdığı böylelikle ortaya çıktığı için genç adam babasıyla girdiği iddiayı kaybeder. Tabii artık bir önemi kaldıysa. İşte Çernobil'de yaşananlar en basit haliyle buna benzemekteydi. Bununla da sınırlı kalmayıp daha sonraları tüpün kusurlu üretim olduğu da anlaşılacaktı. Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak ısı enerjisi, bu enerjilerden de elektrik enerjisi ürettiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini bünyelerinde barındırırlar. En azından öyle olması beklenir diyelim. Reaktörün merkezinde ana madde olarak uranyum kullanılmaktadır. Uranyumun parçalanmasından sonra yüksek miktarda enerji ortaya çıkmaktadır. Fisyon tepkimesiyle oluşan yüksek miktardaki enerji su buharını yüksek sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan ısı enerjisi yani sahip olduğu basınç ve sıcaklığı düşmüş olan buhar tekrar kullanılmak üzere yoğuşturucuda yoğuşturulup su haline dönüştükten sonra yeniden reaktörün merkezine gönderilir. Yoğuşturucu da su buharının faz değişimini yapabilmek için çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak kullanır. Kulağa biraz fazla teknik gibi çalınsa da bilimi temel alan her iş gibi bu şaşmaz işleyişte herhangi bir dış etken olmadığı müddetçe böylece sürüp gider. Elbette ki doğanın gücü karşısındaki acziyetimiz bir yana, sözünü ettiğimiz bu dış etken insan gibi zaaflarla dolu bir yaratık olduğunda ortaya ne gibi felaketlerin çıkabileceğinin bir kanıtı gibi Çernobil. Çernobil nükleer santrali veya resmi adıyla Vladimir İliç Lenin nükleer santrali, Ukrayna'nın Pripyat şehrinin yakınlarında yer almaktadır. Santral, Çernobil şehrinin kuzeybatısına 14,5 kilometre, Belarus-Ukrayna sınırına 16 kilometre ve Kiev'in kuzeyine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktadır ve Kızıl Orman tarafından çevrelenmektedir. Şimdilerde terk edilmiş bir şehir olan Pripyat ise Çernobil nükleer santrali çalışanları ve aileleri için 1970 yılında kurulmuştur. 1986 yılında Çernobil reaktör kazasının meydana gelmesi sonucu şehir boşaltılmıştır. Yalnızca 16 yıl insanoğluna ev sahipliği yapmış olan bu şehrin yaklaşık 1000 yıl sonra tekrar yaşanabilecek radyasyon düzeyine erişebileceği öngörülmektedir. 26 Nisan 1986'da Moskova saatiyle 1:23'te huzurlu yataklarında uyumakta olan Pripyat kenti sakinleri şiddetli bir sarsıntıyla yataklarından fırladılar. Mensubu oldukları Sovyetler Birliği'nin 1947'den beri Amerika ile soğuk savaş içinde olduğu düşünülecek olursa, yataklarından muhtemelen bir Amerikan saldırısı şüphesiyle sıçradıkları varsayımı kaçınılmaz olarak akıllara geliyor. Kıyas yapmak anlamsız olsa da içine uyandıkları felaket kuşkusuz ki dünyanın yeni yeni deneyimlediği ve çaresiz kaldığı bir süreç olması itibariyle savaşı aratacak türdendi. Zira düşman acıma dahil hiçbir duyguyu barındırmayan, somut ve tartışmaya kapalı işleyişi itibariyle tüm insani duygulara meydan okumaktaydı. Güneş ışığından daha enerjik ve daha zararlı olan radyasyonun duyu organlarıyla algılanmaması onun tehlikesini arttırmakta. Bu da görünmez bir düşmanla savaşmaya benziyor. Radyasyon hücreyi harap ediyor. Hücre yaşamaya devam etse bile artık kendini yenileyemez hale geliyor. Hele ki söz konusu hücre yaşamsal önem taşıyorsa dokularda görev bozukluğu ortaya çıkmaya başlıyor. Radyasyon moleküllerin yanı sıra molekülleri oluşturan atomların yapısında da değişiklik yaratıyor. Hücre kromozomlarına yüksek enerjili dalga ve partiküllerin çarpmasıyla hücredeki kimyasal bağlar koparak küçük parçalara ayrılıyor. Radyasyonu daha tehlikeli kılan bir nokta var ki o da genetik aktarım. Radyasyonun tahrip ettiği bozulmuş hücre genetiği aktarım yoluyla sonraki nesillere yayılıyor. 26 Nisan 1986'da Pripyat'ta bir çocuk, bir yetişkin yahut bir evcil hayvan olduğunuzu hayal edin. Dünya bir gecede sizin için bambaşka bir yer oluveriyor.
Belki maruz kaldığınız ölümcül seviyede radyasyon sebebiyle onulmaz bir hastalığa tutuluyor. Belki de tüm sevdiklerinizin bir anda yok oluşuna tanık oluyorsunuz. Olan bitene anlam vermek dönem insanının tecrübesi hesaba katıldığında şüphesiz ki güç olmalı. Basit yanıkların onları oldukça acılı ölümlere sürüklediği itfaiye görevlilerinin şaşkınlığını hayal edin. Bir anda yuvalarını terk edip kısa süre sonra kansere yenik düşen çocukların, yuva bildikleri insanlar tarafından mecburen ölüme terk edilen evcil hayvanların yaşadığı şaşkınlık. Olası bir elektrik kesintisine ilişkin yapılan deney sırasında yaşanan patlama, birbiri ardına sıralanan pek çok insan hatasının bir sonucu. Her biri 1000 megawatt gücünde olan 4 reaktörün hatalı tasarımının yanı sıra deney için güvenlik sisteminin devre dışı bırakılmış olması felaketi getirdi. Deneyin yapılacağı gün önce reaktörün gücü yarıya düşürüldü. Ardından da acil soğutma sistemiyle deney sırasında reaktörün kapanmasını önlemek için tehlike anında çalışmaya başlayan güvenlik sistemi devre dışı bırakıldı. 215 denetim çubuğundan 8'i dışında hepsi çıkartıldı. 700 megawatt olması gereken güç 200 megawatt'a düşürüldü. Soğutma sistemi kullanılmadı. Daha fazla buhar sağlamak için 8 pompa birlikte çalıştırıldı. Gücünün %7'siyle çalışmakta olan reaktörde buhar basıncı düştü ve buhar ayırma tamburlarındaki su düzeyi güvenlik sınırının altına indi. Normalde reaktörün güvenlik sistemine ulaşması gereken sinyaller de teknisyenler tarafından engellenmiş oldu. 4 numaralı reaktör çekirdeğinde patlamalara neden olan katastrofik güç artışı yaşandı. Reaktördeki zirkonyum ve grafitin yüksek sıcaklıktaki buharla karşılaşması sonucu oluşan hidrojen yanarak bütün santrali alevler içinde bıraktı. Daha önceleri bir türlü gerçekleştirilemediği için itibar meselesine dönüşen bir deney. Gece personelinin tecrübesizliğine rağmen deneye girişmekte ısrar eden bürokratlar. Amerika ile Sovyetler arasında bir çeşit sidik yarışına dönüşen Soğuk Savaş'ın yarattığı psikolojik baskı. Bürokratik hiyerarşinin baskı zinciri. Dönemin devlet başkanı Gorbaçov'un dediği gibi sağlıklı bilginin bürokrasinin koridorlarında dolaşmaktan bir türlü merkeze ulaşamaması. Babasının gazabından korkan bir evlat ordusu adım adım işte böyle yaratılmış, felaket kaçınılmaz olmuştur. Çernobil nükleer santralinde yaşanan büyük patlama 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelmesine karşın Sovyetler kol kırılır yen içinde kalır diye düşünmüş olacak ki bu büyük felaketi bir sır gibi saklamayı tercih eder. Ne var ki 28 Nisan 1986 günü İsveç kendi hava sahasında yüksek oranda radyasyon tespit edince Moskova televizyonu Çernobil kazasını dünyaya duyurmak zorunda kalır. Bu Pripyat'tan yayılan radyasyonun ne kadar büyük bir coğrafyayı etkilediğini anlamak için de çarpıcı bir örnek. Coğrafi olarak patlama bölgesine olan yakınlığımızı hesaba katarsak bizim için de işlerin pek yolunda gitmediğini anlamamız güç değil. Gel gelelim ülke medyası bu kötü piyangoyu olağanca sükunetiyle karşılamışa benziyor. Dönemin devlet adamlarının açıklamalarına baktığımızda başa gelen nükleer felaketin hayatın olağan akışının bir parçası, gündelik tecrübelerle aşılabilecek basit bir sorun gibi algılanmış olduğunu görüyoruz. Radyasyon üzerinden yapılan politik şakalar, cehalet dolu çıkarımlar, medyatik yüzlerin ve bürokrasinin devreye sokulmasıyla korunmaya çalışılan itibar. Gel gelelim 4 Eylül 1986'da Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler radyasyon oranı yüksek olduğu gerekçesiyle Türk çayı ve fındığını geri gönderiyor. Halkın olağan endişesini dindirmek isteyen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı da bunun üzerine 2 Aralık 1986 günü şu cümleleri kuruyor. Ben her gün 7-8 bardak çay içiyorum. Biz radyasyonlu çayı eski çaylarla harmanladık ve radyasyonun oranını düşürdük. Bu gayri bilimsel sorun çözme usulünün itirafı bilim insanlarınca temiz çayların da kirlendiği şeklinde yorumlanıyor. Nihayetinde Alman'ın içmediği çayı yurdum insanı kana kana içiyor. İnsanlığa bırakacağı bu acı tecrübeyi de taşıyan radyoaktif bulutlar Mayıs 1986'da Trabzon-Hopa arasına ulaştığında 15 yaşında olan Kazım Koyuncu 2005 yılında henüz 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşama veda ediyor. Her ne kadar kendisi beni radyasyon değil Türkiye'deki sistem kanser etti dese de cenazesine katılanlar Çernobil faciasının sonuçlarına karşı yeterince önlem alınmadığı gerekçesiyle sloganlar atıyor. Bizlere de bu büyük facianın uzak komşuları olarak her ne kadar acıyı tam olarak anlayamazsak da Kazım Koyuncu'nun ömrünün yetmediği şarkıları düşünürken yaptıklarıyla avunmak kalıyor.